Akciğer ameliyatlarında özellikle solunumla ilgili monitorizasyonlara çok önem veriyoruz. Bunlar işte saturasyon, doygunluk ve çıkan karbondioksit. Onu da izliyoruz. Neden öyle izliyoruz? Çünkü ameliyat edilen akciğeri solunumdan çıkarıyoruz biz. Birincisi, karbondioksit çıkıyorsa demek ki akciğere kadar karbondioksit geliyor. Verdiğimiz solunum havasında da karbondioksitin yukarıya doğru çıktığını görüyoruz. Bu iyi bir şey. Yani bunu gösteriyor. Doğru yerde olduğumuzu gösteriyor. Tansiyonumuz düşerse bu tansiyonu sağlayan 3 tane neden vardır. Hocam, anestezi denildiğinde benim aklıma ameliyathanedeki bir monitör geliyor böyle. İşte orada kalp atış hızı vesaire, Bip, bip 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 Evet. bip sesleri. Monitorizasyonda ne yapıyorsunuz hocam? Valla monitör yapıyor. Biz oturup kahvemizi içip sudoku oynuyoruz. Değil. Bir an gerçek zannettim. Temel monitorizasyonlar var. Bir kere uluslararası olarak mecburi kılınan 5 tane monitorizasyon var. Bunu geçmiş videolardan bir tanesinde anlatmış, 5 monitorizasyon var diye söylemiştim. Oraya baksın izleyicilerimiz tekrardan. Birincisi basit olarak zaten EKG, yani hastanın kalp atışını görüyoruz. İşte elektrotları ameliyat alanıyla ameliyathaneye girmeyecek şekilde elektrotları yapıştırıyoruz. Ve EKG'sini görüyoruz. Böylece kalp ritmini, kalpte bir beslenme bozukluğu olup olmadığını falan görüyoruz. Doğal olarak bu elektron. İkincisi kan basıncını ölçüyoruz. Kan basıncını bildiğimiz, herkesin tansiyonunu ölçtüğümüz bir ölçebiliriz. Ama bazı kritik vakalarda devamlı olarak ölçüyoruz. Yani bir atar damara ama çoklukla uyuttuktan sonra, bazen uyutmadan da, çünkü ilk uyutma aşamasında da tansiyonu devamlı takip etmek istediğimiz zaman hastamızın birazcık canını yakarak bir atar damardan çoklukla nabızı hissettiğimiz bu şuradan şöyle göstereyim. Kateter takıp devamlı olarak kan basıncını gözlüyoruz. Kan basıncına geri döneceğim. Üçüncüsü oksijen doygunluğunu ölçüyoruz. Bu satürasyon eğlenceli bir konu. Ben başladığımda 90'larda yoktu. Yani hiç yoktu gibi bir şey. Yoğun bakımda 2-3 tane vardı. Ben rutin kullanıldığını Almanya'da görmüştüm. Hatta ya ne yapalım da edelim de buraya bir satürasyonlu alet getirelim sıkıntısı içindeydim. Acaba burs aldığım yerden alabilir miyim? Sonra bu aradan yani çok da uzun olmayacak bir zaman geçti. Pandemide artık herkesin evinde portatif satürasyon ölçücüler vardı, proplar vardı. O ne? Satürasyon, kandaki oksijen seviyesi. Hemen söyleyelim. Orada bir 93 çıkıyor mesela. 100 tane hemoglobininiz varsa, yani bu bir yüzde hemoglobininiz varsa bunun 93'ü oksihemoglobin. Yani oksijenlenmiş demek. Yani kanınız güzel oksijenleniyor. Yani kalbiniz dokulara doymuş oksijenle %93 oranında doymuş kan pompalıyor anlamına geliyor bu. Bu tabii ispatı değil. Dokunun yeterince oksijen aldığının ispatı değil. Onu biraz daha konuşuruz belki. Ama en azından oraya gönderilen kanın yeterince doygun olduğunu gösteriyor. Bizim isteğimiz illa da 92'nin üstünde olsun. Ama yine pandemide de göründü ki insan 80'lerle de mutlu yaşayabiliyor. Buna mutlu hipoksik dediler. Bu laflar hep hakikaten Covid'den sonra çıktı, mutlu hipoksikler falan. Ama satürasyonu rutin olarak tabii ki takip ediyoruz. Hatta en sevdiğimiz neredeyse monitorizasyon bu. Çünkü bize çok değerli bir bilgi veriyor. Bir yandan da zaten kalp atışını da, o her bir pulsu, nabzı gördüğü için kalp hızı hakkında da bilgi veriyor. EKG tabii ondan fazlasını da veriyor ama EKG'nin verdiği bilgilerden bir tanesini de söylüyor. Bir diğeri solunumdaki karbondioksiti gözlüyor. Bir tanesinin resmini şuraya koyarız. Şimdi ben öğrencilere anlatırken herhalde 25-30 senedir böyle anlatıyorum. Meşhur Küçük Prens romanında, hikayesinde bir şey vardır. Herkes çizim yapar da herkes şapka zanneder. Halbuki o bir fil yutmuş boğa yılanıdır. Tam da fil yutmuş boğa yılanı tipinde bir trasesi vardır. Ne demek bu solunumdaki karbondioksit? Şimdi solurken, yani içeriye solurken, nefes alırken karbondioksitimiz yok. O sıfır. Ama solunumuzu verirken karbondioksit veriyoruz. Ne kadar karbondioksit verdiğimizi gösteriyor. Bize bir sürü bilgi veriyor bu. Birincisi,
Karbondioksit çıkıyorsa demek ki akciğere kadar karbondioksit geliyor ve verdiğimiz solunum havasında da karbondioksitin yukarıya doğru çıktığını görüyoruz. Bu iyi bir şey. Yani bunu gösteriyor. Doğru yerde olduğumuzu gösteriyor. Solunumun gerçekleştiğini gösteriyor. Bir de sonra bu tıra sesiyle de bana bir sürü başka bilgi veriyor. Örneğin astımlılarda, bronşitlerde, amfizemlerde, koah hastalarında yani daha farklı bir tıra sesi oluyor. Fil yutmuş boğa yılanı gibi değil, daha ayrı bir tıra sesi oluyor. Bunlara göre ilaçlar yapıyoruz falan. Bana bir sürü bilgi veren çok hoş bir monitorizasyon. Bir de beşincisi sıcaklığını hastanın ısı dememeli. Sıcaklığını da kaçta vücut sıcaklığını da ölçüyoruz. Aslında belki de hala pek çok hastada rutin olarak kullanılmayan, aslında rutin olarak kullanılması gereken bir bilgi, hastalarımızda ciddi ısı kaybı oluyor. Isı kaybı olunca da vücut sıcaklığı düşüyor. Niçin oluyor? Bir kere hani batın ameliyatı olduğunu düşünelim. Açık olduğu zaman buradan doğal olarak enerji kaybı olacak ama başka bir sürü nedenleri de var. Bunlardan bir tanesi anestezi. Normalde biz soğuk bir ortama geldiğimiz zaman uçlarımız özellikle damarları büzüşür ki ısı kaybı az olsun. Şimdi bizim ilaçlarımız bu refleksi ortadan kaldırıyorlar. Bu nedenle de kayıp ortaya çıkabiliyor. Bunu önlemek için hastalarımızı ısıtıyoruz. Isıtmayı da monitörize, ısı kaybını ve o ısıtmayı da bu şekilde monitörize etmiş oluyoruz. Çeşitli yerlere ısı propları koyarak sıcak ısının temperatürünü ölçüyoruz. Bunlar hoş şeyler. Böyle 5 tane temel monitorizasyonumuz var. Daha ileri monitorizasyonlarımız da var. Rutin olarak kullanılması zorunlu olmayan monitorizasyonlar var. Bunlardan bir tanesi ve belki de aslında rutine girmesi hayırlı olabilecek olan bir şey, anestezi derinliği monitorizasyonu. Çünkü aslında hele ki anestezi verdiğimiz zaman biz insanın aslında beyniyle ilgili bir işler yapıyoruz. Ama bizim hep diğer etkileri olan dolaşım, doku oksijenlenmesi, solunum gibi parametreleri şimdiye kadar monitörize ettik, dikkatinizi çekerse. Oysa ki aslında beyne yaptığımız şeyi de monitörize etmeliyiz. Yani anestezi derinliğini de onunla ile monitörize ediliyor. Buraya bir şey yapıştırılıyor. Bu aslında nörologlara gitmiş olan izleyicilerin bilecekleri EEG çekimi, yani elektroensefalografinin bir türevi, belirli bir elektroensefalografi paterninin sayısal hale getiriyor. Yani farklı beyin dalgalarının oranlarına bakarak anestezi derinliğini gösteriyor. Bu çok iyi bir şey. Fazla hem anestezi madde tüketiminde ciddi bir azalma sağlıyor. Fazla derin anestezi olmamasını sağlıyor. Fazla yüzeyel anestezi olmamasını da sağlıyor. Yani bu şekilde geçmiş videolardan bir tanesinde işlediğimiz hani anestezi sırasında uyanıklık olur mu? Ben o konuşmaları duyar mıyım? Bu şekilde önleyebilmiş oluyoruz. Büyük ölçüde önlemiş oluyoruz. Zaten az olan bir şeyin daha da önüne geçmiş oluyoruz. Bu bakımdan iyi bir monitorizasyon. Başka ne var? Doku oksijenlenmesini ölçebilecek. Yani beynin özellikle burada o çok kullanılıyor. Yani beyne ne kadar oksijen gidiyor? Beyin ne kadar oksijen kullanıyor? Dokunun oksijenini gösteren bazı monitörler var. Ne kadar sıvı içerdiğini gösteren, ne kadar sıvımız olduğunu söyleyen farklı yöntemler var. Kısaca onu söyleyeyim çok da sıkmadan. Tansiyonumuz düşerse bu tansiyonu sağlayan 3 tane neden vardır. Tansiyon sayesinde biz çünkü bahçedeki çiçeklerimizi suluyoruz. Eğer bahçedeki çiçekleri sulayamıyorsak 3 tane nedenimiz vardır. Ya su azdır, hortumdan gitmiyor, ya hortumda bir sorun var, damarlar, ya da pompada bir sorun var, motorda yeterince suyu pompalayamıyor. Aynı şey şimdi tansiyonumuz düştüğü zaman bizim vücudumuz için de geçerli olan bir şeydir. Ya pompa bozuk, kalple ilgili bir sorun var, ya su az, yani dolaşan sıvımız az, sıvı vermeliyiz. Ya da damarlarla ilgili, damarın direnciyle ilgili, içinde taşıyabilmesiyle ilgili sorun var. Bunların hepsine göre de ayrı ilaçlar var. Şimdi ben tansiyon düştüğü zaman sorunun nerede olduğunu tabii ki klinik olarak da büyük ölçüde çözebilirim ama bana objektif olarak
ya kalbin pompalaması bozuk ya da sıvıda açık var diye bilgi veren monitörler de var. Hoş şeyler bunlar. Bunlar bana direkt olarak hangi ilacı yapmamı ya da daha fazla sıvı verip vermemem gerektiğini gösteriyor. Ayrıca bir sürü başka şeylere de bakıyoruz. Örneğin idrar çıkışına da bakıyoruz. Örneğin işte santral venöz basınç denir, bunlara bakıyoruz. Bu da sıvı ile ilgili ama çok güvenilir değil. Bu cins şeylerimizi monitörize ederek hayatımızı devam ettiriyor. Ama bunlar sanırım her ameliyatta standart olarak uygulanmıyor. Mesela idrar çıkışı dediniz. Bu normal bir safra kesesi ameliyatında Hayır, değil tabii. Çünkü idrar çıkışını izlememiz için de tabii onun için de invazif olmayan yöntemler var belki ama bir idrar sondasının gerekli olduğu şeyler vakalarda o uzunlukta ve o sıvı takibinin de o ciddiyetle yapılması gereken vakalarda idrar sondası takıyoruz ya da taktırtıyoruz. Ama safra kesesi örneği güzel. Safra kesesi çok uzun olmamasını ümit ettiğimiz, çok da sıvı kaybı olmayacak, sıvıda çok derin bir değişiklik olmayacak bir ameliyat. Orada idrar sondası takılmadığına göre idrar çıkışını da takip etmiyoruz. ama örneğin bir işte kanser cerrahisi ya da 12-13 saat, 15 saat sürecek operasyonlarda Orada zaten eğer unutulursa sonra çok hazin bir şekilde kocaman şişmiş bir mesaneyle karşılaşabiliyoruz. Hasta ilk uyandığında ameliyat yerinin ağrısından çok çişim var diye uyanıyor ki bu kötü bir, yani ölümcül bir hata değil ama yapılmaması gereken bir şey. Bir de şurada şunu da sormak istiyorum. Sizin özellikle ilgi alanınız göğüs cerrahisi, torasik cerrahi de anestezi ya. Orada siz bu monitorizasyonlarda ekseriyetle hangilerini kullanıyorsunuz? Hangilerine dikkat ediyorsunuz? O ilk 5'i zaten zorunlu. O safra kesesi ameliyatında da hani şimdi kolay ameliyat diye de düşünmemek lazım verdiğimiz örneği ama onlarda da hepsinde zorunlu. Ama akciğer ameliyatlarında özellikle solunumla ilgili monitorizasyonlara çok önem veriyoruz. Bunlar işte saturasyon, doygunluk ve çıkan karbondioksit. Onu da izliyoruz. Neden öyle izliyoruz? Çünkü ameliyat edilen akciğeri solunumdan çıkarıyoruz biz. Yani çünkü cerrah arkadaş orada ameliyat yapacaksa her bir solunumda inip kalkan, hele ki şimdi kapalı, hemen bütün ameliyatlar artık kapalı yapılıyor. O sırada her bir solunumda inip kalkan bir akciğerde bir şeyi kesmek falan çok kolay bir şey değil. Ayrıca kestiğiniz zaman oradan hava kaçağı olacağı için zaten solunumu da devam ettiremeyebilirsiniz. Zor olacak bir şey. Onun için tek akciğer ventilasyon denen bir şey yapılıyor. Yani biz değişik tüp takıyoruz. Bu ya da bir bloker kullanıyoruz. Ameliyat edilecek akciğerin solunumdan çıkmasını sağlıyoruz. Sıkıntı şu, solunumdan çıkıyor ama oraya giden kan büyük ölçüde korunuyor. Ne demek? Oraya giden kan artık oksijenlenmeyecek demektir. Şant denir. Yani şant sadece tıbbi bir terim değil. Fizik, yani elektrikte de var. Her yerde var. Şant. Şeysiz herhangi bir şeye maruz kalmadan tekrar kalbe dönüyor. Oksijenlenmediği için oksijenlenme bozukluğu ortaya çıkabiliyor. Hele ki eskiden çok popüler bir konuydu. Benim doçentlik dosyamın önemli bir kısmı bu sorun ile ilgilenen yayınlarla doludur. Bu güzel de eğlenceli bir konu. Artık büyük ölçüde çözüldü. Belki benim de bir katkım olmuştur inşallah. Ama özellikle bunları takip etmek çok gerekiyor tabii. Aynı şekilde sıvı girdi çıktısını da takip etmek gerekiyor. Çünkü olabildiğince eskisi kadar böyle çok restriktif kalalım, ne kadar az sıvı o kadar iyi değilse de sıvı dengesine çok dikkat edilmesi gereken ameliyatlardan bir tanesi bu. Sıvıyı da takip ediyoruz tabii ki.